Ne demişti kahin? Everything that has a beginning has an end. Yani başlangıcı olan her şeyin bir de sonu vardır. Bu o kadar yalın bir gerçek ki bunu birinden duymaya, bir yerde okumaya veya öğrenmeye gerek yok. Bu her şeyin sonu kavramı doğal olarak bildiğimiz bir kavramdır. Çünkü zaman kavramının içerisinde zamana bağımlı yaşayan canlılar olarak etrafımızdaki her şeyi bir süreç olarak algılarız. Dünyaya geldikten bir müddet sonra, yani zamanı ve tabiatı algılamaya başladıktan sonra etrafımızdaki her şeyin akıp giden bir sürece dahil olduğunu görürüz. İnsanlar zaman adını verdiği bir şeyi sayıyordur. Onu ölçmek için tarih boyunca çeşitli teknikler geliştirdik. En sonunda da zamanı oldukça hassas bir şekilde ölçen saatleri icat ettik. Saat, zaman, vakit, başlangıç ve son gibi kelimeler doğrudan yaşam ve ölümle ilişkilendirilmiş şeylerdir. Ölen birisine zamanı doldu denir veya vakti gelmiş. Dolayısıyla demek istediğim şey, bizler yaşamı ve ölümü zaman kavramına bağlı şekilde idrak edebildiğimiz için ölmemeyi veya bitmemeyi düşünemiyoruz. Bir şey başlamışsa bitmek zorundadır. İnsan beyni henüz sonsuzluk kavramını tam olarak idrak edebilecek düzeyde değil. Hele hele bir şeyin hep var olmuş olmasını anlamak neredeyse imkansız. Bu videomda size yine insanoğlunun temel sorularından ve merak unsurlarından biri olan bir kavramı, kıyamet kavramını anlatacağım. O yüzden kıyametten önce gelin benimle birlikte Nuh'un gemisine binin ve sizi görkemli bir yolculuğa çıkarayım. Nuh'un gemisi demişken size World of Warships'ten bahsetmek istiyorum. World of Warships, deniz savaşları temalı, destansı bir çok oyunculu savaş oyunu. Herkese açık, ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. Oyunun grafiklerinin bayağı tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarınızla birlikte takım kurup keyifli vakitler geçirebileceğiniz bir oyun. Tüm konsollarda ve PC'de mevcut. Şöyle tarihi bir atmosferde arkadaşlarımla sıkı bir deniz savaşına gireyim diyorsanız bu oyun tam size göre. İçeriği de oldukça zengin. 4 farklı sınıf, 600'den fazla gemi, sanırım yeterince doyurucu olur. 500 doblon, 2 milyon kredi, seviye 4 harika bir gemi, 7 günlük premium ve 6 komutan beceri puanı içeren sağlam bir hoş geldin paketi de sadece ilk kayıt olanlara özel şekilde videonun açıklamalarında ve sabitlenmiş yorumda siz değerli izleyicilerimi bekliyor. Tüm detaylara oralardan ulaşabilirsiniz. Paleolitik dönemdeki avcı toplayıcı toplulukların ortalama ömrünün 20 ila 30 yıl olduğu düşünülüyor. Günümüzde ise ortalama insan ömrü 70 ila 80 yıl civarında. Her birimiz bu süre zarfında bir hayat deneyimliyoruz. Yanımızda insanlar doğuyor, insanlar ölüyor. Bir tohumun filizlenip ağaç oluşuna tanık oluyoruz veya yaşlı bir ağacın ölümüne. Hayvanlar, bitkiler, bütün canlılar kendilerince yaşam süresini doldurup ölüyorlar. Hareket eden her şey, canlı olan her şey eninde sonunda nihayet buluyor. Zaman kavramı hangi ölçekten baktığımıza göre değişir. Örneğin bir şey için çok çaba sarf ettiğimizi ifade etmek için ben buna yıllarımı verdim deriz. Bu cümlede kastettiğimiz yıllar ne kadar uzun olursa olsun, diyelim ki ona 40 yılımızı vermiş olalım. O 40 yıllık süre dünyanın oluşumundan bu yana geçen süre ölçeğinden bakıldığında ufacık bir andır. Dünyanın oluşumundan bu yana geçen süreye galaksi ölçeğinden bakacak olursak da dünyanın oluşumu için geçen süre minicik bir zerredir. Evrenimizi oluşturduğu düşünülen büyük patlamadan bu yana ise 13,8 milyar yıl geçti. Verebileceğimiz en büyük zaman ölçeği bu. Big Bang'den önce ne olduğunu veya bir şeyin olup olmadığını bilmediğimiz için insanlık olarak en fazla 13,8 milyar yıllık bir zamanı tarih olarak nitelendirebiliriz. Tam şurası, şu ışık parçası bilebildiğimiz en eski zamana ait. Peki soru şu, bu koskoca evren, bu devasa büyüklükteki yapı nasıl son bulacak? Bir sonu var mı? Eğer varsa bu nasıl olacak? Şimdi dedim ya, her şey hangi ölçekten baktığına göre değişiyor. Worldometers adında bir site var. Anlık olarak dünya nüfusunu, doğumları ve ölümleri gösteriyor. Ben bu videoyu hazırlarken o gün 347 bin insan doğmuş, 157 bin insan ölmüştü. Evren ölçeğinden baktığımızda ise aklımızın alamayacağı rakamlarda doğum ve ölüm meydana geliyor. Ama bu anlattığım şeylerde ortak bir nokta var ki o da yaşamın bir şekilde devam ediyor olması. Evet, bir yandan yok oluş var ama
yaşam yenileniyor ve devam ediyor. Ölenlerin yerine yenileri geliyor. Yaşamı son bulanların yerini başka yaşamlar alıyor. Fakat bu videoda cevabını arayacağımız şey şu: etrafımızdaki her şey geri dönemez bir şekilde nasıl tamamen yok olacak? Yani basitçe ifade etmek gerekirse kıyamet ne zaman ve nasıl olacak? Şimdi kıyamet denilince akıllarınıza ne geliyor bilemiyorum. Çünkü kıyamet kelimesinden herkes aynı şeyi anlamıyor. Zaten böyle de olması gerekiyor. Çünkü tek bir kıyamet çeşidi yok. Kıyamet genellikle bir dizi olay sonucunda dünyanın veya evrenin sona erdiği veya büyük değişikliklerin yaşandığı bir kavramdır. Kıyamet inançları birçok kültürde ve dini öğretide yer alır. Çoğu insanın kıyamet denilince aklına gelen ilk şeylerden biri dini kıyamettir. Hristiyanlık, İslam, Yahudilik gibi dinlerde kıyamet günü veya mahşer günü olarak adlandırılan kıyamet kavramı. Bu inanışlara göre Tanrı'nın insanları hesaba çekmek ve dünyayı sonlandırmak için belirlediği bir gün gelecektir. O gün ölülerin dirilip yargılanacağı, iyilerin ödüllendirileceği, kötülerin cezalandırılacağı bir gündür. Bir de mitolojik kıyamet kavramı vardır. Mitolojilerin hemen hepsinde dünyanın veya evrenin nasıl son bulacağı ile ilgili yorumlar vardır. Bir başka kıyamet kavramı ise bilimsel kıyamet. Bazı bilimsel senaryolara göre gelecekte gerçekleşebilecek olaylar nedeniyle dünya veya insanlık için sonun geldiği düşünülür. Örneğin iklim değişikliği, nükleer savaş, küresel salgınlar gibi durumlar bilimsel kıyamet senaryolarıdır. Bunların dışında bir de katastrofik kıyamet senaryoları vardır ki buna göre dünyayı sona erdirebilecek büyük çaplı doğal afetler söz konusudur. Bunlar arasında dev asteroid çarpması, süper volkan patlaması gibi olaylar düşünülür. Kısacası kıyamet genel olarak büyük çaplı değişimlere veya sonlara işaret eden bir kavramdır. Farklı kültürlerde, dinlerde ve bilimsel spekülasyonlarda farklı şekillerde yorumlanabilir. Şimdi az evvel bahsettiğim kıyamet çeşitlerine daha yakından bakalım. İlk olarak dini kıyametle başlayalım. Kıyamet kelimesi her kültürün inanç ve anlayışına göre farklı manalar taşıyor. İngilizce'de apokalips veya doomsday olarak bilinen kıyamet kelimesi, Türkçe'ye kalkmak, dikilip ayakta durmak manasındaki kıyam kökünden Arapçadan geçmiştir. Dirilip mezardan kalkma, Allah'ın huzurunda durma yahut bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin vuku bulması anlamına gelir. İslam inancının 3 temel esasından birini oluşturan kıyamet veya ahiret konusu sayısı yüzleri aşan ayetlerde ve müstakil surelerde ele alınmıştır. Kıyamet konusuyla ilgilenen alimler onun dehşetini, vuku buluş biçimini, çeşitli merhalelerini ve alacağı son şekli belirlemek için Kur'an'da yer alan isimleriyle bu isimler çerçevesindeki muhtelif tasvirleri göz önünde bulundurmuşlardır. İslam'da kozmik anlamda kıyametin tam olarak ne zaman kopacağı belirtilmemiştir fakat buna işaret eden alametlerden bahsedilir. İslam'da kıyamet 2 çeşittir. Birincisi küçük kıyamettir. Bu insanın kendi ölümüdür. Kişi ölünce onun kıyameti kopmuştur. Bunda amaç ölüm, yargılama, cennet veya cehennem üzerindeki sürekli bir düşünce yoğunluğunu sağlamaktır. İkincisi büyük kıyamettir. Evrenin tümüyle yerle bir edilerek tüm insanların yeniden dirilmesini ifade eder. Kıyametin evrensel algısı genel olarak bu anlamı karşılar. İslam'da kıyametin kopması, görevli bir meleğin Sur adında bir boruya üflemesiyle başlayacaktır. İsrafil isimli meleğin boynuz şeklindeki bu boruya üflemesiyle bütün kozmik evrenin düzeni bozulacak ve mutlak bir çöküş yaşanacaktır. Bu ilk üflemeyle evrende hiçbir canlı ya da cansız varlık kalmayacak. Ardından Allah İsrafil'i yeniden diriltecek ve Sur'a 2. kez üflemesini emredecek. Bu olduğunda insanlığın başlangıcından bu yana yaşamış ve ölmüş olan tüm insanlar mahşer adı verilen başka bir boyutta ve mekanda yeniden dirilecekler ve sorgu başlayacak. Ardından da ahiret hayatı. Hristiyanlıkta da bir takım farklarla birlikte benzer bir yapı hakimdir. Hristiyanlıkta kıyamet ve öte alem inancı, dini öğretilerin merkezinde yer alan temel konulardan birisidir. Hristiyanlıkta kıyamet, İsa Mesih'in 2. kez dünyaya dönüşüyle ilişkilendirilir. İsa'nın ilk gelişi insanlığın kurtuluşu için olduysa, 2. gelişi son yargılamayı gerçekleştirmek üzere olacaktır. Kıyamet günü tüm ölülerin dirileceği ve herkesin Tanrı'nın huzurunda hesap vereceği bir gündür. Bu yargılama sonucunda insanlar sınıflandırılacak ve ebedi yaşamları buna göre belirlenecektir.
cennet, İsa'ya iman etmiş, günahlarını itiraf etmiş ve bağışlanmış kişilere vaat edilen ebedi, mutlu bir yerdir. Cehennemse İsa'ya iman etmeyen, günahlarını kabul etmeyen ve tövbe etmeyen kişilere vaat edilen ebedi acı ve ayrılık yeri. Hristiyanlıkta kıyamet ve öte alem inancı farklı mezhep ve doktrinlerde farklılıklar gösterir. Ancak genel olarak bu inançlar insanların ebedi kurtuluşunun veya mahvolmalarının sonucunu ve bu sonucun kişinin yaşamındaki inanç ve eylemlerine bağlı olarak alacağına vurgu yapar. Yahudilikte de kıyamet ve öte alem inancı da önemli bir yer tutuyor. Ancak Hristiyanlık gibi detaylı ve kesin bir kıyamet senaryosu yerine Yahudi inancında bu konuda farklı yorumlar ve çeşitli görüşler vardır. Yahudi geleneğinde mesihsel bir çağın geleceği ve bu çağda Tanrı'nın hükmetmeye başlayacağına inanılır. Mesihsel kıyamet, dünyanın bir barış ve adalete kavuşacağı, insanların Tanrı'ya yaklaşacağı bir dönemi ifade eder. Ancak bu dönemin ne zaman geleceği konusunda farklı görüşler vardır. Yahudilikte ölümden sonraki durumda çeşitli yorumlara sahiptir. Geleneksel olarak ölümden sonra ruhun Tanrı'ya döndüğü ve ödüllendirilip cezalandırıldığına inanılır. Cennet veya cehennem gibi Hristiyan inancındaki kesin ayrımlar yerine ruhun Tanrı'nın huzurunda bir şekilde bulunduğuna ve Tanrı'nın adaletine tabi olduğuna inanılır. Yahudilikte gelecekteki dünya olarak adlandırılan Olam Haba, ölümden sonraki yaşamı ifade eder. Bu kavram, kişinin hayatındaki inanç ve eylemlerine bağlı olarak belirlenen bir durumu temsil eder. Olam Haba'ya ulaşmak, Tanrı'yla daha yakın bir ilişki kurmayı ve ruhsal olarak gelişmeyi içerir. Yahudi inancında kıyamet ve öte alem konuları genellikle daha soyut ve belirsizdir ve bu konuda farklı görüşlerin barındırılmasına izin verilir. Hinduizm ise kıyamet ve öte dünya konularında diğer pek çok dinden ayrılır. Hinduizmde insanların ve diğer varlıkların ruhlarının ölüm sonrası yeniden bedenlenme döngüsü olan reenkarnasyon inancı vardır. Kişinin ruhu bedeni öldükten sonra başka bir bedende tekrar doğar. Bu döngü mükemmelliği ve kurtuluşu elde etmek amacıyla tamamlanması gereken bir süreç olarak görülür. Hinduizme göre kişinin yaptığı eylemler olan karma, reenkarnasyon döngüsünü etkiler. İyi eylemler pozitif etkiler doğururken, kötü eylemler negatif etkiler doğurur. Bir kişinin yaşamındaki deneyimleri, geçmiş yaşamlarındaki karma etkileşimlerine dayanır. Hinduizmde öte dünya, moksha'ya ulaşma süreciyle yakından ilişkilendirilir. Moksha, samsara döngüsünün sona ermesi anlamına geldiğinden, öte dünya olarak kabul edilebilecek bir yer yoktur. Hindu mitolojisinde dünyanın dönemsel olarak büyük sıkıntılara ve felaketlere maruz kaldığına dair hikayeler bulunur. Ancak bu felaketler genellikle bir sonun değil, dönüşümün bir parçası olarak kabul edilir. Örneğin pralaya denilen yok olma dönemleri bir tür temizlenme ve yeniden yaratma süreci olarak anlatılır. Genel olarak Hinduizm'de kıyamet, diğer dinlerdeki gibi kesin ve belirli bir anlamda değil, evrenin döngüselliği, reenkarnasyon ve ruhsal gelişim çerçevesinde ele alınır. Antik Yunan mitolojisinde de kıyamet ve öte dünya inancı kesin ve detaylı bir şekilde ele alınmamıştı. Bunun yerine mitler aracılığıyla çeşitli öğretiler ve hikayeler sunulmuştur. Antik Yunan mitlerinde dünyanın sonunun nasıl geleceği kesin olarak anlatılmaz. Ancak bazı mitlerde tanrılar arasındaki çatışmalar, doğal afetler veya insanların kibri sonucunda dünyada büyük felaketlerin meydana gelebileceğinden bahsedilir. Antik Yunan mitolojisinde ölülerin ruhları yeraltı dünyasına gider. Yeraltı dünyası, ölülerin ruhlarının yaşadığı ve Tanrı Hades'in hükmettiği bir yerdi. Ölülerin ruhları burada çeşitli bölgelere ayrılırdı. Cehennem ve Elysium gibi bölgeler, ruhların ruhsal durumlarına göre ayrıldığı yerlerdi. Elysium, Antik Yunan mitolojisinde ölen kahramanların ve ermişlerin gittiği özel bir bölgedir. Bu bölgede ruhlar huzur içinde yaşar ve ödüllendirilirdi. Tartarus, mitolojide en kötü suçluların ve tanrılar arasında isyan edenlerin hapsedildiği yerdi. Tartaros'a hapsedilenler sonsuz bir ceza çekerdi. Antik Yunan mitolojisinde dünyayı sarsabilecek büyük felaketler ve kıyamet benzeri olaylar anlatan bazı mitler vardır. Örneğin Titanlarla Olimposlu tanrılar arasındaki savaş veya tanrıça Nemesis'in intikamı gibi hikayelerde büyük değişimler ve felaketler anlatılır. Sonuç olarak Antik Yunan mitolojisinde kıyamet ve öte dünya inancı daha çok mitler aracılığıyla şekillenmiş ve çeşitli anlatılarla ifade edilmiştir. İskandinav mitolojisinde kıyametin adı Ragnarok'tur.
Bu mitolojide kıyamet ve ölüm sonrası alem inancı önemli bir yer tutar. İskandinav mitolojisinde dünyanın sonunu getiren büyük bir olay olan Ragnarok anlatılır. Bu kıyamet olayında tanrılar, devler, canavarlar ve diğer mitolojik varlıklar arasında büyük bir savaş meydana gelir. Ragnarok'ta çeşitli önemli figürler ölür veya yok olur. Bu savaş sonucunda dünya büyük yıkıma uğrar. Güneş ve ay söner. Toprak sular altında kalır ve bir dönem sona erer. Ancak bu kıyametin ardından yeni bir dünya ve yaşam döngüsünün başlayacağına dair umut da vardır. Daha pek çok mitolojinin veya insan topluluklarının, medeniyetlerin, kıyamet ve ölüm sonrası ile ilgili çeşitli inançları vardır. Hepsine bu videoda yer vermem olanaksız. Fakat genel olarak şunu söyleyebilirim ki, bazı dinler veya mitolojiler kıyamet veya öte alem konusunda oldukça sert ve korkutucu senaryolar ortaya koyarken, bazıları daha ümit vaat edici ve daha olumlu bir bakış açısı getirmişlerdir. Şimdi dedim ya, kıyamet senaryoları farklı çeşitlerde ele alınıyor. Örneğin İslam inancı kıyameti gerçekleşeceğini söylediği büyük kıyametin dışında kişinin kendi ölümü olarak da ele almıştı. Böyle baktığımızda aslında önce dünyamızın, yani kendi gezegenimizin sonuyla ilgilenmeliyiz. Çünkü eğer dünyanın sonu gelecek olursa, her ne kadar evrenin içerisinde bir toz zerresi ortadan kalkmış olacaksa da bu bizim için bir şeyi değiştirmez. Çünkü bildiğimiz kadarıyla bunları düşünüp konuşabilen tek akıllı yaşam biziz. İnsan dediğimiz varlığında sadece bu gezegende olduğunu düşünürsek, burasının son bulması durumunda bizim için en büyük kıyamet yaşanmış olacaktır. Peki bu nasıl olabilir? Dünyanın sonu nasıl ve ne şekilde gelebilir? Bunun için çok fazla senaryo mevcut. Yani dünyanın sonu aslında pek çok şekilde gelebilir. Hatta bu daha önce 5 kez olmuştur. Bunu dünyanın gördüğü 5 büyük kitlesel yok oluş videomda anlatmıştım. Yani tam olarak bir kıyamet olmasa da ona çok yakın şeyler yaşandı gezegenin tarihinde ve dünya üzerindeki canlılığın neredeyse tamamı yok oldu. Fakat her seferinde canlılık bir şekilde yoluna devam etmenin bir yolunu buldu ve bizim hikayemiz hala devam ediyor. Dünyanın sonuna dair kehanetler, hikayeleri anlatacak insanlar var olduğu sürece devam edecek. Her nesil, güneşin, tanrıların, insan kibrinin, uzaydan gelen kaya parçalarının, toprağın sarsılmasının ya da kötü şansın hayat denen bu karmaşıklığın üzerindeki son perdeyi indirmek üzere olduğuna inanarak bunun son olduğuna inanma eğilimindedir. Bu hikaye öyle veya böyle bitebilir. Şimdiye kadar pek çok kez bitmenin eşiğine geldi fakat bir şekilde paçayı kurtarmayı başardık. Belki bu şanstı, belki de kaçınılmazdı. Dünyanın sonu için pek çok senaryo var. Örneğin John Gribbin ve Stephen Plagman'ın 1974 tarihli Jupiter Effect adlı kitabı, dünyanın sonunun Güneş sistemi gezegenlerinin aynı hizaya gelmesinden kaynaklanacağını öngörüyordu. Bu San Andreas fayında 10 Mart 1982'de meydana gelecek dev bir deprem gibi birçok felakete yol açacaktı. Çok satan kitap yanılmıştı. Ama gelecek her zaman belirsizdir. Bu tip felaketleri beklemek için kehanetlere ihtiyacımız yok. Her an gerçekleşebilir. Uzaylıların bizi istila edip yerimize geçmeye çalıştığını anlatan pek çok roman ve film var. Bu kurgusal hikayelerden bazılarının askeri hegemonyaya karşı protesto alegorileri olduğu söyleniyor. Eğer uzaylılara inanıyorsanız bir varsayımda bulunalım. Galaksinin herhangi bir yerindeki diğer uzak gezegenlerde insanlar için kendi isimleri olan medeniyetler olabilir. Bilim en beklenmedik yerlerde bile yaşamı keşfetmemize yardımcı oldu. Mariana Çukuru'ndaki yaratıklar gibi. Bu yüzden başka bir yerde yaşam olmaması olağanüstü olurdu. Her neyse, uzaylıların gelip her şeyi yok etme olasılığı düşüktür. Başka gezegende yaşam keşfetmekle uzaylıların bizi fethetmesi arasında büyük bir fark var. Fakat dünya dışı akıllı yaşamla ilgili son gelişmeler ışığında varlıklarının azımsanamayacak seviyede ihtimal dahilinde olduğu ve dünyanın sonunu getirebilecek bir uzaylı istilasının artık sadece bir bilim kurgu senaryosu olmayabileceği ihtimali üzerinde hayli tartışmalar var. Bu konuyla ilgili ayrıca bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bütün bunlar ve buna benzer tartışmalar belki komplo teorileri başlığında ele alınabilir fakat dünyanın veya üzerindeki yaşamın sonunu getirebilecek olan gerçekten yaşanabilecek senaryolar da var. Hatta bunların bir kısmını yaşadık bile. Örneğin pandemi. Kötü şöhretli pandemiler arasında 1918 ila 20 yıllarında
500 milyon insana bulaşan ve 50 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol gribi ve 1980'lerde görünüşte durdurulamaz bir güç olan ve şu anda bizi hala etkileyen yıkıcı HIV virüsü ve yakın geçmişte yine dünyayı oldukça ciddi bir şekilde etkileyen COVID-19 pandemisi gibi. Benzer bir şey tekrar yaşanırsa ve onu durdurmanın ya da kontrol altına almanın bir yolunu bulamazsak, tüm dünyaya yayılabileceği için insanlık yok olabilir. Dünyanın sonu için yine en muhtemel ve ciddi tehditlerden biri de iklim felaketi. Bu hepimizin üzerinde anlaşabileceği bir konu. Tabii buzulların var olmadığına inanıyorsanız ve iklim bilimcilerin %97'si ya da daha fazlasıyla aynı fikirde değilseniz. Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığı 19. yüzyılın sonlarından bu yana büyük ölçüde artan karbondioksit ve diğer insan kaynaklı emisyonlar nedeniyle yaklaşık 0,4 derece yükselmiştir. Bu ısınmanın çoğu son 35 yılda gerçekleşti ve kayıtlara geçen en sıcak 5 yıl 2010'dan bu yana yaşandı. Peki küresel iklim değişikliği olursa ne olur? Sık orman yangınları, daha uzun kuraklık dönemleri ve daha yoğun ve uzun tropikal fırtınalar gibi olaylar görmeyi bekleyebiliriz. Ayrıca tüm buzları eritirsek deniz seviyesi 65 metre yükselecek ve bildiğimiz dünyanın büyük bir kısmı sonunda sular altında kalacak. Karbon salmaya devam edersek ortalama sıcaklık şu anki 14 derece yerine 26 dereceye ulaşacak. Bu da doğal olarak dünyamızı mahvedecek. Bu bizim sonumuz olmaz ama mecazi anlamda küreksiz bir şekilde dereye düşmüş oluruz ve bu zaten oluyor. Dünyanın biyomu muazzam, karmaşık ve çok az anladığımız şekillerde iç içe geçmiş durumda. Son zamanlarda arıların yok olmasıyla ilgili endişelerin de gösterdiği gibi tek bir organizmanın ortadan kalkması, gıda, su ve hatta hayatta kalmak için güvendiğimiz bakteriler üzerinde ölümcül dalgalanmalara neden olabilir. Sorun şu ki hem ölçütsüz avlanma uygulamaları hem de sanayileşme yoluyla türleri endişe verici bir hızla yok ediyoruz. Sadece yağmur ormanlarının ormansızlaştırılması bile türlerin ölümüne yol açıyor. Herhangi bir noktada yanlış şeyi öldürmemiz ve bizi hayatta kalmak için gerekli kaynaklardan yoksun bırakacak dehşet verici şok dalgalarının yolunu açmamız mümkün. Depremler korkutucu olsalar ve yıkıcı tsunamilere neden olabilseler de küresel sahnede ondan daha korkunç bir doğa felaketi var. Süpervolkan patlaması. Yellowstone ve Sibirya'nın altında olduğu gibi devasa volkanlar patlayabilir ve atmosfere besin zincirini tamamen bozacak kadar sülfür ve kül püskürtebilir. Bu durum tarihte birkaç kez yaşanmıştır ve magma basıncı patlamaya yetecek kadar artarsa tamamen hazırlıksız oluruz. Magmatik bir bölgenin özelliği sızıntıyı yüzyıllar boyunca sürdürebilmesidir. Bu da zamanla atmosferi zehirle doldurur ve çevreyi mahveder. Yani insanlık hemen yok olmaz ama sonunda gezegenimiz kabuğunun altından gelen zehirlerle bizi öldürebilir. Bir radyasyon felaketinin insanlığı yok etmesinin en belirgin yolu elbette bir atom savaşıdır. Böyle bir durumda yangın ve radyasyon hastalığından ölmeyen insanlar takip edecek nükleer kış sırasında kıtlıktan ölürler. Diyelim ki insanlık olarak yeterince delirmedik, aklımızı başımıza aldık ve hiç savaşmadık ki bu da muhtemel dünyanın sonu senaryolarından biridir. Yine de bu radyasyonu bize getirecek olan bir şey var. Yakındaki bir gama ışını patlamasından ya da patlayan bir yıldızdan yayılan yüksek enerjili radyoaktif parçacıklardan ölebiliriz. Bu dünyanın atmosferini ve dolayısıyla bizi de beraberinde kızartır. Yıldızlar ölürken birkaç oktilyon nükleer bombaya eşit miktarda maddeyi dışarı fırlatan muazzam patlamalar yaratırlar. Bunun nasıl bir miktar olduğunu biraz daha anlayabilmeniz için bir oktilyonun kaç sıfırlı bir sayı olduğunu göstereyim. Kozmik olarak konuşursak bunlar evrende sürekli meydana geliyor ve bir tanesi bizi vuracak kadar yakınımızda patlasa yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bunlardan birinin ne zaman gerçekleşeceğini asla bilemezsiniz. Bu nedenle bir gama ışını patlamasının dünyayı her an yok edebileceğini bilerek hayatınızın geri kalanını yaşamanın tadını çıkarın. Daha bunun gibi pek çok muhtemel senaryo sayılabilir. Hatta bütün bunların dışında Black Swan olarak bilinen bir terim var. Siyah kuğu terimi her şeyi değiştiren ani, olasılık dışı bir gelişmeyi ifade eder. Kıyamet söz konusu olduğunda her zaman olası bir siyah kuğu olayını hesaba katmak zorundayız. Yani henüz bilmediğimiz bir tehdit yüzünden bir anda öylece yok olabiliriz. İnsanlık olarak sürdürülebilir bir gelecek sağlamak ve olası tehditlere karşı hazırlıklı olmak önemli.
Çevreye saygılı ol, bilimsel gelişmeyi destekle, eğitime önem ver. Afetlere hazırlıklı ol. İyi bir insan olarak yaşa ve öl. O kadar da zor değil, öyle değil mi? Aslında o kadar da zor. Yaşam ve ölüm üzerine daha çok konuşacağız burada sizinle. Her neyse, şimdilik benden bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonlandırmadan önce World of Warships için ihtiyacınız olan bağlantılara açıklamalardan ulaşabileceğinizi hatırlatayım tekrardan. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.